Merhaba arkadaşlar. Bugün 13 Mart 2024. Sizlere dut aşısı yapımını göstereceğim. Daha önceden temin ettiğim şöyle kalemlerim. Bunlar Ayaş dudu, beyaz Ayaş dudu. Türkiye'nin en orijinal dutları arkadaşlar. Onları çekip bu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi aşı için gövdede düz bir yer seçeceğim. Bakın şurası aşı yapmaya, şu gösterdiğim yer uygun. Bu bölgeyi kesip önce aşımızı hazır hale getiriyor. Evet, gösterdiğimiz yerden kesim işlemine başlıyoruz. Çok da zarar vermeden. Biraz zorladı bizi ama evet, kesim işlemini tamamladık. Şöyle bakalım yakın mesafeden. Şimdi bu kesilen bölgeye de düzeltme yapacağız. Çünkü ne kadar olsa testere tırtıklı kesim yapıyor. O tırtıklı kesimi ortadan kaldıracağız. Onun için tırtıklı kesimi ortadan kaldırmak için bıçakla düzeltiyorum arkadaşlar. Bakın. Aşıyacağım bölgeyi güzelce düzeltiyorum. Düzeltmeyi yaptım. Biraz daha alayım. Evet, gördüğünüz gibi aşı vuracağım bölgeyi güzelce düzelttim arkadaşlar. Şimdi kesme işlemini yapacağım. Nasıl keseceğiz? Aşı şu şekilde uygun görünüyor arkadaşlar. Şu şekilde özünden, tam özünün ortasından gövdemizi açacağım. Bakıyorum, açma işlemine başlıyorum. İşte yeterli bir seviyeye kadar ağacımızı açtık. Yeterli seviyeye kadar ağzımızı açtık. Şimdi kalemlerimizi hazır hale getiririz. Bıçağımızı çıkarttık arkadaşlar. Şimdi aşı çubuklarım şu şekilde arkadaşlar. Aşı çubuklarımı açarak bu yardım kısma oturacak şekilde keseceğim. Yapmam gereken işlem bakın. Özü bulana kadar, bakın öz çıktı. Özü bulana kadar bu taraftan açtım. Aynı işlemi karşı taraf için de yapıyorum. Orada da özü bulana kadar açıyorum arkadaşlar. İki tarafta da özü buldum. Sonrasında aşı vuracağım yere getiriyorum. Bakın kabukları kabuk kabuğa denk gelecek şekilde birinci kalemimi oturtturdum. Hiç boşluk kalmadı. Kabuk kabuğa denk gelecek şekilde kalemim oturdu. Aynı işlemi ikinci kalem için de yapıyorum. Özü buldum. Ondan sonra tekrar öbür taraftan özü arıyorum. Burada da
özü buldum. Buradan da bu sefer de karşı tarafına kabuk kabuğa gelecek şekilde kalemimizi yerleştiriyoruz. Evet, bunu da oturduktan sonra her iki kalemimi oturtturuyorum iyice. Artık aşıyı vuracak hale geldi. Sonra işlem bitmiyor. Şöyle ip alıyorum. Ben pamuk ip tercih ediyorum. Çünkü çürüdüğü için pamuk ip sökmek zorunda kalmıyoruz. Pamuk iple çok aşırı sıkmadan normal bir sıkım seviyesinde aşımızı kaynaşabilmesi için bağlıyoruz. İplerim biraz çürümüş. Bağlıyoruz arkadaşlar. İşte bakın. Bağlama işlemimiz bitti. Sonra şuradaki fazla ipten biraz alıyorum. Bakın. Şu aradaki boşluğa kapatıyorum burayı. Şu anda aşımız tutmaya hazır hale geldi arkadaşlar. Şimdi aşımızı sarmam lazım. İki yöntem kullanılıyor. Aşı macunuyla kapatabilirim. Aşı macunuyla kapatıp hava almasını engellersem aşım bu şekilde tutabilir. Veya toprak kullanarak kapatabilirim. Bugün aşı macunuyla kapatacağım. Toprak kullanmayacağım. Aşı macunu şu şekilde. Hem mantar kapmasını engeller, mantar oluşmasını engeller. Hem de aşımı tamamen kapatacaktır. Eskiden bunu bal mumu ve ziftle yapardık. Ama şimdi aşı macunları pratik oluyorlar. Hazır oluyorlar. Kaliteli oluyorlar. Çok sayıda çok değişik markada aşı macunu var piyasada arkadaşlar. Ben bir A markasının aşı macununu tercih ediyorum. Bakın kullanıyorum şimdi. Hava alan yeri iyice kapatıyorum arkadaşlar. Aşı macununu sıvayarak hava almasını engelleyeceğim. Bu markanın aşı macunlarını seviyorum. Sürülmesi kolay, çabuk donmuyor. Toprak da kullanabilirsiniz. Ama topraktan mantar kapma ihtimali var. İyice gördüğünüz gibi aşımızın etrafını aşı macunuyla kapatıyoruz. Birkaç saat sonra aşı macunumuz havayla temas ettiği için iyice yapısındaki kimyasallar uçacak ve katılaşıp aşımızı iyice hava almaz hale, su girmez hale getirecektir. İyice kapatıyoruz. Böylece her tarafı kapandı. İdeal olan göz sayısı 2'dir arkadaşlar. 2 göz kalması idealdir.
Sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4 göz var bunda. Bunda da 1, 2, 3 göz var. Bundan 2 göz bırakıyorum. Aşıdan. Bundan da 1, 2, buna kıyamadım. Boyutlar aynı olsun. 3 göz bıraktım. Yan kesiyorsunuz ki üzerinde su birikmesin. Sonra kestiğimiz bölgeyi de gene aşı macunuyla kapatıp hava almasını engelliyoruz. Bakın işte aşı macunuyla kapatıp hava almasını engelledim. Aşılama işlemimiz bitmiş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.